Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle garnitürlü köfteli patates yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli, nefis bir ana yemek tarifi. Davet sofralarınızda da çok yakışacak nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 5 tane patates kabuklarını soydum, yıkadım, küp küp doğradım. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Biraz tuz serptim. 1 tatlı kaşığı kadar da kekik serptim. Karıştırıyorum. Fırınımda kızartacağım. Eğer isterseniz yağda da kızartabilirsiniz patatesleri. Patatesler fırında kızarırken ben de köftemi hazırlıyorum. 1 tane soğan robotta çektim. 400 gram kıyma, 1 su bardağı galeta unu, 1 tane yumurta ekledim. Tuz ve biraz da karabiber serpiyorum. Baharatlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice yoğuruyorum köfte hamurumu. Mutlaka iyice yoğurun. İyice yoğurduktan sonra bir parça köfte hamurumdan kopartıp yuvarlıyorum. Böyle küçük küçük köfteler hazırlıyorum. Zaten patateslerimi de küp küp doğradım. Küçük küçük yaptım. Bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Hazırladım köftelerimi. Bu arada patateslerim de kızardı. Üzerine 1 kavanoz garnitür ilave ettim. En üstüne de köftelerimizi yerleştiriyorum. Bu arada yeğenim Arife Nur da yanımda. Köftelerimizi onunla birlikte yerleştiriyoruz. İki yemek kaşığı domates salçasını suyla açtım. Köftelerimin üzerine gezdireceğim. 2 tane de domates dilimleyip üzerine yerleştirdim. Yemeğimi fırında pişireceğim. Çok kolay hazırlanıyor. Çok da lezzetli oluyor. 200 derecelik fırında köftelerim kızarana kadar pişirdim. Yemeğimiz hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi tarifimiz için ben 4-5 tane patatesi bakın bu şekilde dilimledim, hazırladım. Şimdi üzerine tuz ilave ediyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Bakın şöyle 1 çay kaşığı. Eğer acı seviyorsanız 1 çay kaşığı daha ilave edebilirsiniz. 2 çay kaşığı pul biber. Şöyle 1 çay kaşığı nane. Şöyle 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir yarım çay bardağı kadar diyebiliriz ama küçük çay bardağıyla. Şimdi karıştırıyorum. Güzelce bütün baharatlar ve yağlarla patateslerim karışana kadar böyle karıştıracağım. Bakın iyice karıştırdım. Şimdi 200-250 derecelik fırında çok az pişireceğim. Yani hafif kızartmak istiyorum. Daha lezzetlensin diye. Şimdi fırına veriyorum. Şimdi tavuk bagetlerimi hazırlayacağım. Bakın şöyle 8 tane tavuk bagetim var. Aynı şekilde onları da baharatlayacağım. Ve birkaç saat buzdolabında bekleteceğim. Bakın tuzluyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz attım. Yarım tatlı kaşığı. Şöyle 1 tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Patates ve tavuğa çok yakışıyor kekik. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı nane. Şöyle kaşın ucuyla yarım çay kaşığı diyebiliriz. Yarım çay kaşığı karabiber. Çok da karabiberli olmasın. Yine tekrar sıvı yağ gezdiriyorum. Bir yarım çay bardağı kadar. Ama küçük, dediğim gibi küçük çay bardağı. Şimdi bunları güzelce böyle elimle ovacağım. Her tarafına baharatlarının gelmesini sağlayacağım. Ve birkaç saat buzdolabında bekleteceğim. Bir gün öncesinde hazırlayıp ertesi gün de yapabilirsiniz. Ama ben şimdi 1-2 saat bekletip pişireceğim.
buzdolabına gönderiyorum. Bir kasenin içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası aldım. Şöyle 2-2,5 su bardağı kadar su aldım. Bu yemeğimizin sosu olacak. Biraz da üzerine tuz atıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Bunu iyice karıştıracağım. Ve en son yemeğimin üzerine dökeceğim. Salçalarım eriyene kadar karıştırıyorum. Evet, salçalı suyum da hazır. Bakın, sosumuz hazır. Salçam eridi. Evet, patateslerim fırından çıktı. Bakın, bu kadar kızarması yeterli. Buzdolabında birkaç saat beklettiğim bagetlerimi artık patateslerimin üzerine dizebilirim. Bakın bu şekilde patateslerimin üzerine bagetlerimi diziyorum. Bagetlerimi dizdim. Şimdi üzerine biber ve domates dizeceğim. Şöyle biber ve domateslerimi diziyorum. Domates biberlerimi de dizdim. Şimdi hazırladığımız salçalı sosumuzu üzerine gezdireceğim. Bakın böyle bagetlerimin üzerine mutlaka gezdirin salçalı sosumuzdan. Hem güzel kızarmasını sağlayacak hem de lezzet verecek. Bakın böyle üzerine bagetlerimi gezdiriyorum. Kalanını da dökeceğim komple üzerine. Bakın bu kadar su olması yeterli. Yani şöyle patateslerimizin yarısı gibi düşünebilirsiniz ya da patateslerimizde bir gibi. Çok fazla sulu olmasına gerek yok. Şimdi 200 derecelik fırında tavuklarımı kızarana kadar pişireceğim. Evet, yemeğim fırından çıktı. Bakın yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime 6 tane patlıcanımı aldım. Patlıcanıma şöyle birkaç yerinden kesikler atıyorum ki fırınımda pişerken içi de pişsin kolayca. Fırınımda közleyeceğim patlıcanlarımı. İsterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Ben fırında közleyeceğim. Şimdi fırınıma veriyorum. Evet, patlıcanlarım közlenirken biz de köfte hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi yarım kilo kıymam var. Şöyle 4 dilim ıslattığım ve suyunu sıktığım ekmek içi var. Şöyle bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir de bir tane soğan, 2 diş sarımsak. Robotta çektim bakın. Böyle bunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Tuzunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar diyorum ben. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Patlıcanlarım közlendi. Bakın böyle bir poşete aldım. Sıcak sıcak kapatacağım. Bu şekilde biraz soğumaya bırakacağım. Soyması çok kolay oluyor. O yüzden bu işlemi uyguluyorum. Kapatacağım ve biraz soğumaya bırakacağım. Köfte hamurumu iyice yoğuracağım. Buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Bakın tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsaklarımı sıvı yağda şöyle bir çeviriyorum.
1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Şöyle bir salçamı çevireceğim. Dört tane robotta çektiğim domatesim var. Onları ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Pişmeye bırakıyorum. 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Kısık ateşte 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şöyle 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kekik ilave ettim. Karıştırıyorum. Sosum kıvam alana kadar kaynatacağım. Sosumun kıvamı olunca kapatacağım ocağımın altını. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bir 5 dakika daha kıvamını alacaktır. Arkadaşlar bakın, patlıcanlarımın şuradaki kısımlarını aldım. Bu kısmı bırakıyorum. Sap kısmını. Ve soyuyoruz patlıcanlarımızı bu şekilde. Ben fırında közledim. Dediğim gibi sizler isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Bu şekilde soyup patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımız hazır. Sosum hazır, bakın arkadaşlar. Sosum da pişti. Kıvamını güzel aldı. Sosumuzu sunum yaparken kullanacağız. Köfte hamurumu 6 parçaya böldüm. 6 tane patlıcanım vardı. 6 tane de köfte hamurumu ayarladım. Şimdi açacağız. Bakın, jelatin serdim masamın üzerine. Köfte hamurumun bir tanesini alıyorum. Tam ortasına koydum. Bakın şöyle. Hafif bastırıyorum. Jelatini biraz açarak üzerine kapatacağım. Bakın bu şekilde üzerine kapatıyorum. Şöyle ayarlayayım. Bakın merdaneyle açacağım. Şu şekilde. Biraz da böyle enine doğru açıyorum. Bakın. Açtım. Şimdi tekrar geri jelatinimi açıyorum. İçerisine bir tane patlıcanımı yerleştireceğim. Bakın böyle. Şimdi jelatinimle birlikte sarıyorum. Yoksa sarmakta zorlanırsınız. Bakın böyle. Jelatinimle birlikte sarıyorum. Uç kısmını şöyle düzeltebilirsiniz. Hatta şuradan biraz almak istiyorum. Böyle kapatıyorum. Burayı da böyle. Bakın. Köfte mantolu patlıcanımız hazır. Yağlı kağıt serilmiş. Tepsime dizeceğim. Bakın bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet, bütün patlıcanlarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımıza mantolarını giydirdik. Çok güzel bir tarif oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Patlıcanlarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 veya 45 dakika kadar pişmesi sürüyor. Fırından fırına değişiklik gösteriyor. 30 dakikadan sonra kontrol edersiniz. Bakın şu kısımları çok uzun. Onları makasla şöyle kesiyorum, alıyorum.
Daha öncesinde de kesebilirsiniz bunları. Şöyle kesip hepsini alıyorum. Böyle daha güzel oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi yemeğimizi servise hazırlayacağım. Şu şekilde tabağımızın altına domates sosumuzdan yayıyorum. Patlıcanımı da sosumun üzerine ilave ettim. Şimdi üzerine de biraz sos gezdiriyorum. Yemeğimiz sunuma hazır. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok kolay hem de çok lezzetli bir kebap tarifini paylaşmak istiyorum. Etli sebze kebabı hazırlayacağız. Tarifimiz için 600 gram kuşbaşı dana eti kullanıyorum. Düdüklü tenceremde 10 dakika haşlayacağım. Biraz sıvı yağ ilave ettim. Yarım su bardağı su ilave ediyorum. Biraz da tatlandırmak için tuz serptim. Kapağını kapatıp 10 dakika pişireceğim. Fazla pişirmiyorum. Fırında da pişecek zaten. Sadece 10 dakika pişiriyorum. 3-4 tane biberi iri iri doğradım. 4 tane patates kullanıyorum. Patatesleri küp küp hazırlıyorum. Bu şekilde doğrayacağım hepsini. Bir tane havuç kabuklarını soydum. Dilimliyorum. Eğer havucunuz büyükse ikiye bölüp doğrayabilirsiniz. Dört tane de patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlarımı ikiye böldüm. Daha sonra tekrar ikiye böldüm. Ve iri iri doğruyorum. Onları da dikdörtgen borcama alıyorum. 4 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağın üzerine bu şekilde bıçakla bastırıp kabuklarını soyarsanız çok kolay bir şekilde kabukları soyuluyor. Sarımsakları da 3'e bölüyorum. Onları da ilave ettim. Biraz tuz serpiyorum. 1 tatlı kaşığı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 2 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Düdüklüde 10 dakika haşladığım etlerimin suyunu süzdüm. Etlerimi de üzerine ilave ediyorum. Bir kaseye aldım suyunu. 1 yemek kaşığı kadar salça et suyunun içinde açıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. İyice karıştırdım. Yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Yemeğimi iyice karıştırıyorum. Suyu biraz az geldi. 1 su bardağı daha su ilave edeceğim. Yemeğimiz yaklaşık 40 dakikada pişiyor. 1 su bardağı daha su ilave ettim. Hiç dokunmadan yemeğimize 40 dakika fırında pişireceğim. Suyun yeterli gelir. Bu su tam bence. Daha fazla koymaya gerek yok. Yağlı kağıdı ıslattım. Suyunu iyice sıktım. Ve kebabımızın üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum. Böyle kenarlarından içe bastırarak üzerini iyice kapattım. 220 derecelik fırında, önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında tam 40 dakika pişireceğim. 40 dakika pişti. Nefis görünüyor. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek. Üzerinden yağlı kağıdı alıyorum. Bir 5-10 dakika daha fırına vereceğim. Üzerine hafif kızartacağım.
Fırınından çıkardım. Üzeri biraz kızardı. Yemeğimiz hazır. Çok kolay, çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Pilav eşliğinde servis edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. ...400 gram kıyma, biraz sıvı yağ tavama aldım. Şöyle hafif kavuracağım. Bakın kıymalarımı hafif kavurdum. Şöyle doğradığım 2 tane soğan. Şu şekilde 6-7 tane sivri biber. Dilerseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. Biraz da bu şekilde kavuracağım. Soğanlarım ve biberlerim biraz kavrulacak. Soğanlarım ve biberlerim biraz kavruldu. Şimdi bir tane büyük boy küp küp doğranmış domates ilave ediyorum. Şöyle biraz da domatesle pişireceğim. Bu aşamada tuzumu ilave etmek istiyorum. Tuz. Şöyle dolu dolu 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Birkaç dakika böyle pişireceğim. Artık kıymalı harcım hazır. Domateslerimin pişmesini bekliyorum şu anda. Tavama biraz sıvı yağ aldım. Parmak kebabımız için patateslerimi parmak şeklinde doğradım. Çok az yağda, çok az kızartacağım. Çok fazla kızartmadan alıyorum. Patlıcanlarımı da aynı şekilde çok az yağda, yine çok az kızartacağım. 5 tane patlıcan, 5 tane patates kullandım toplamda. 6-7 tane biberimi de bu şekilde az yağda kızartıyorum. Şimdi ben parmak kebabımı dikdörtgen borcama yapacağım. Ölçülerim de fazla çünkü akşama misafirim var. Sizler isterseniz bu kadar çok yapmayabilirsiniz. Ben 5 tane kullanmıştım. 5 patlıcan, 5 patates. Sizler daha az 3 tane yapabilirsiniz. Yuvarlak borcama yapabilirsiniz. Şimdi patates ve patlıcanlarımı bakın bu şekilde kenar kısımlarına dizeceğim. Ortası boş kalacak şekilde. Böyle döneceğim. Şöyle aradan birkaç biber de koymak istiyorum. Bakın bu şekilde bir sıra dizdim. Hala patates ve patlıcanım var. O yüzden üst üste tekrar devam ediyorum. Bakın böyle ara ara patates. Şöyle ara ara patlıcan koyarak hepsini dizeceğim. Bakın bu şekilde ortası boş kalacak şekilde hepsini dizdim. Şimdi hazırladığımız kıymalı harcımızı tam ortasına döküyorum. Düzeltiyorum. Üzerine domates dilimleri yerleştiriyorum. Üzerine domateslerimi de yerleştirdim. En son üzerine salçalı su hazırlayacağım. Onu gezdireceğiz, fırına vereceğiz. Şöyle 1 yemek kaşığı salça, 2,5 su bardağı su, biraz tuz karıştırdım. Şimdi parmak kebabımızın üzerine sosumuzu gezdiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25 dakika pişireceğim.
Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hünkar beğendi tarifimi paylaşmak istiyorum. Kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Tarifimiz için 6 tane patlıcan bıçakla kesikler atıyorum ve fırınımda közlüyorum. Patlıcanlarım közlenirken ben de etimi pişireceğim. Düdüklü tencere kullanacağım. Biraz sıvı yağ aldım, iyice kızdırdım. 800 gram kuşbaşı doğranmış etimi ilave ediyorum. Etlerimi şöyle bir çeviriyorum, mühürlüyorum. 1-2 dakika. 1-2 dakika pişirdim. Kapağını kapatıp fıslamaya başladıktan sonra 20 dakika pişiriyorum. Patlıcanlarım közlendi. Tencereme aldım. Kapağını kapatıyorum. Bakın deliğini de kapattım kapaktaki. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Böylece daha kolay soyacağız patlıcanlarımızı. Tencereme biraz sıvı yağ aldım. Bir tane büyük boy kuru soğan ince ince doğradım ve biraz kavurdum. Yeşil biber ve kırmızı biber kullanıyorum. Onları da ince ince doğradım. Biraz da onları kavurdum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Haşlanan etlerimin suyunu süzdüm. Etlerimi de ilave ettim. Karıştırıyorum. Et suyunu da ilave ettim. Süzdüğüm et suyunu. Tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Birer çay kaşığı pul biber ve karabiber kullandım ama karabiberi silme kullandım. Şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu arada patlıcanlarımı soydum. Kesinlikle patlıcanlarımı yıkamadım. Hiçbir şekilde suda da bekletmedim. Çünkü eğer yıkarsam, suda bekletirsem patlıcanın bütün özelliği, lezzeti gidecektir. O yüzden hiçbir şekilde suda falan bekletmiyorum ya da yıkamadım. Patlıcanlarımı incecik olana kadar kestim. Bu arada etim de bütün suyunu çekmiş, pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Etimiz hazır. Bütün patlıcanlarımı da ince ince doğradım. Tavama 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Üzerine de biraz sıvı yağ ilave ediyorum ve ocağımın altını açtım. 2 yemek kaşığı un ilave edip unumu 2-3 dakika kavuruyorum. Unumu kavurduktan sonra hazırladığım patlıcanları da ilave edip karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Tuzunu ilave ettim. Ve biraz da karabiber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Artık patlıcanlı beğendim, hazır. Şimdi servis edebilirim. Servis tabağıma patlıcanlarımı alıp bakın bu şekilde yaydım bir kaşıkla. Üzerine de hazırladığım etimi ilave ediyorum. Kenarlarına da maydanoz serpiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hünkar beğendi tarifimiz hazır. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle
tas kebabı yapacağız. Tas kebabını düdüklü tencerede yapacağım. Tas kebabımız için 400 gram dana kuşbaşı etim var. Tencereme ilave ettim. Şimdi üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve kavuracağım. Etlerim biraz kavruldu. Şimdi içerisine bir tane yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. Biraz da soğanlarla kavrulacak. Soğanlarım da kavruldu. Bakın. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası. Domates salçamı da ilave ettim. Şöyle bir kavuruyorum, karıştıracağım. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı. Biraz da ununla kavuracağım. Şöyle 1 dakika yeterli. Artık suyunu vereceğim. Şimdi yemeğimin suyunu veriyorum. Biraz üzerini geçecek kadar su ilave edeceğim. Bakın böyle. Hafif üzerini geçecek şekilde suyumu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi kapağımı kapatacağım. Düdüklü tenceremde 20-25 dakika kadar düdüğü öttükten sonra pişireceğim. Bakın arkadaşlar, patateslerimi bu şekilde küp küp doğradım, tuzladım ve bol yağda kızartacağım. Düdüklü tencerede etlerimi 20 dakika pişirdim. Şimdi içerisine kızarttığım patatesleri ilave ediyorum. 5 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Evet, tas kebabım servise hazır.